Sabaha karşı 4'te Meksika Ligi açılış maçı. Sant Lugano maçı var. Barbaros birazdan gelecek. Sabaha karşı 4'te maçı seyredeceğiz. O dükkan açmaya gidecek. Ben çalışmıyorum biliyorsunuz. Çalışmaya karşıyım. 4 tane soğan. Her bir kişi için 2 tane soğan kullanıyorsunuz. Unutmayın. Ben bunları doğrayıp tarife jet gibi devam ediyoruz. Soğanların hepsini tek tek doğradım. Ne çok ince ne çok kalın. Biraz dikkatli izlerseniz inanılmaz lezzetli bir yemek yiyeceksiniz. Oda sıcaklığında su. Eğer tamamen birebir aynısını yaparsanız parmaklarınızı yiyeceksiniz. Bakın şimdi buradaki önemli nokta tavanın çok iyi kızmış olması. Bir daha bakıyoruz. Tava çok iyi kızmış, farkında mısınız? Soğanı hemen suya batırıyorum. Hiç bekletmeden tavanın içine atıyorum. Soğanı suya batırıyorum. Hiç bekletmeden tavanın içine atıyorum. Suya batır. Tavanın içine at. Şöyle soğanı bir yaydıktan sonra kapağını kapatıyorum. Ocağın ısısını orta ile kısığın arasına getiriyorum ve sadece şu anda pişmeye bırakıyorum. Bir 5 dakika hiç uğrayamayacağım. Kademe kademe beraber yapıyoruz. 5 dakika sonra beraber açıyoruz. Tamamen sulanmış olması lazım dibinin. Hatta beraber bakalım. Görüyor musunuz çıkan suyu? Görüyorsunuz değil mi çıkan suyu? Şimdi burada hemen şeker. İsteyen kullanmayabilir ama kullanırsanız çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. 1 çay kaşığı ve 2 çay kaşığı şeker. Tuz. Hemen şöyle dolu dolu 1 çay kaşığı tuz. Ve artık şöyle bir karıştırıyorum. Tavaya yayıyorum. Altını kısıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Şimdi burada önemli nokta kısık ateşteyim. En kısık ateşteyim. Fakat dikkat ediyorsanız kameradan dolayı ocağımın en büyük gözünde yapıyorum. Ve defalarca yaptığım bir kendime güvendiğim için büyük tarafı kısıkta kullanırım. Ama size tavsiyem küçük ocağınızı kısıkta kullanıp ısıyı ayarlamanız. 20 dakika boyunca hiç dokunmayacağım ve 20 dakika boyunca kendi kendine pişecek. Lokum gibi bir yemek yiyeceksiniz. 20 dakika sonra devam edeceğiz. Ama bugün kahve değil çay içiyoruz. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Unutmayın, sizden daha önemli hiçbir şey yok. Ama benden sonra. Sakın bunu unutmayın. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. O gün yemek yapmak istemiyorsanız yapmayın. Keyfiniz bilir. Ev hanımları her gün yaptığınızda ne oldu? Değeriniz mi bilindi? Bugün de peynir ekmek yesinler. Değeriniz artar. 20 dakika sonra devam edeceğiz. 20 dakikadır pişiyor. Beraber açalım. Kesinlikle yakmadık. Suyunu çekmiş. Tavayı resmen konuşturacağız. Dikkat edin. Ortasını açıyoruz. Kademeli kademeli. İsteğinize göre, malzemenize göre pişireceğiz. Bakın şimdi resmen tavayla dans edeceğiz. Ortasını açtık. Buna 1 yemek kaşığı domates salçası yeter de artar bile. Evet. Hemen domates salçasına biraz zeytinyağı, 1 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı çiçek yağı. İsterseniz hepsini zeytinyağı, isterseniz hepsini çiçek yağı kullanabilirsiniz. Size kalmış. Biraz kimyon ama abartmadan bak. Yarım çay kaşığı. Koray, bu köfte veya kimyon katıyoruz. Baharatları yerinde kullanırsak tadından yenmez. Yerinde edilen küfür şiir gibidir. Baharatları yerinde kullanalım. Şöyle dolu dolu 1 çay kaşığı. Karabiber inanılmaz yakışır. Önemli nokta. Şöyle yarım çay kaşığı. Yapraklı baharatları katmadık, dikkat edin. Neden? Yanmasın diye. Karabiber, kimyon, kırmızı toz biber, ileri üçlü. Zaten tuz eklemiştik, şeker eklemiştik. Yeterli. Şimdi burada yağın biraz az geldiğini görüyorum. 1 yemek kaşığı daha ekliyorum. 2-3 dakikada salçayı burada öldürdüm. Alıştırdım. Daha sonra hemen salçayla, baharatlarla tamamen salçayı, soğanı yediriyorum. Kesinlikle topaklanmasına izin vermiyorum. Görüyor musunuz? En ufak yanma yok. Kapağını kapatıp 10 dakika daha pişirip yumurta kırabilirsiniz. Ama diyorsanız ki Koray, ben bunu daha da lezzetlendireceğim. Yine tavamızı açıyoruz.
ortasını. Bunu etli mi yapacaksınız? Tavuklu mu yapacaksınız? Size kalmış, nasıl isterseniz. Peynirli mi yapacaksınız? Hiçbir masraftan kaçmayıp, kredi çekip, çoluğumun çocuğumun nafakasını yedirip adeta bu zamanda yabancı izleyenler de var. Diyordur bu adam ne diyor, bakın. Dana döş kıyma ama parçalayarak. Görüyor musunuz? Ne kadar kullanacaksınız? Size kalmış. Biz 2 kişiyiz Barbaros'la. Ben 200 gram kıyma kullanacağım. Ama 50 gram kullanın. Hiç kullanmayın isterseniz. Size kalmış. Hadi şunu da atayım. İşimize kalmasın. Diğer baharatlara henüz girmiyorum. Ve artık burada tam ortada kıymayı kavuruyorum. Pembeliğe gittiği anda artık tamamen soğanla karıştırabilirim. Aslında fazla kıyma koymuşuz. Yani malzeme çok olunca da güzel olacak diye bir şey yok. Bunu unutmayın. Daha sonra su bardağı kullanalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Daha önceden yaptığım domates kışlık sosu. Bir su bardağı kullanacağım. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Size kalmış. Bardağın 5'te 1'i kadar su. Hatta 6'da 7'de 1'i kadar. Karıştıralım. Bir bakalım. Karıştırdıktan sonra ilk başta eklediğimiz baharatlar yeterli. Bu tamamen benim zevkime göre. İster katarsınız ister katmazsınız, bu baharatları size kalmış. Köri. Köri çok baskın bir baharat olduğu için yumurta, tavuk gördüğünüz zaman mutlaka köri. Yarım çay kaşığından daha az. Çünkü çok baskın bir baharat bu. Yumurtalı yapacağımız için kullanıyoruz. Tamamen bu isteğe göre, benim isteğime göre zerdeçal. Yine yarım çay kaşığı. Artık yapraklı baharatlara geçebilirim. Kırmızı toz biber, hatta 2 çay kaşığı. Kekik. Kırarak. İşte bu. Ve karıştır. Ve 10-15 dakika, 20 dakika kafanıza göre pişirebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre. Çatala bakıp siz karar vereceksiniz. Pişsin. Pişiyor. Şöyle beraber açalım. Bu tamamen isteğe bağlı. Tereyağı. Soğuk olursa çok daha iyi olur. Daha iyi bağlanır. Şöyle bırakıyorum. Hatta biraz daha. Şöyle 1 yemek kaşığı, 1,5 yemek kaşığı. Bu tamamen isteğe bağlı, lezzetlenmesi için. Kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika daha pişireceğim kısık ateşte. Sarısı buraya. Bir kez daha söylüyorum. İlla böyle yapmanız gerekmiyor. Direkt yumurtayı kırabilirsiniz. Yumurtasız yiyebilirsiniz. İsterseniz lavaşa sarıp bile yiyebilirsiniz. İnanılmaz bir şey yapıyoruz. Yumurtanın sarısını çırpıyorum. Bazı arkadaşlara detaylar gereksiz gelebiliyor ama böyle yaparsanız müthiş bir yemek yersiniz. Bakın, tereyağı da soğukken içine yumurtanın sarısını hemen karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Artık şunun bir tadına bakalım. Burası nasıl kokuyor biliyor musun? Böyle bir şey olamaz. Olamaz böyle bir şey. Şuna bakar mısın? Picasso, Da Vinci, Michelangelo, Ali Kaç. Kalk ulan ayağı, ustan geldi. Evet. Birazdan tadına bakalım. Artık şunun bir tadına bakalım. Beraber açıyoruz. Nasıl kokuyor biliyor musun? 3 parmak tekniği. Bak. Şunu görüyor musun? Buranın nasıl koktuğunu bir bilseniz. Evet, açın ağzınızı. Şunu mutlaka tadına bakmalısınız. Nasıl olmuş? Dur anlayamadım. Size bir şey diyeyim mi? Kıymasını abartmışız. Biraz daha az kıymayla yapabilirmişiz. Bir de şöyle tadına bakalım. Bak, her yerde soğan var ama dikkat ediyor musunuz? Evet, açın ağzınızı. Of. İnsan kendini durduramıyor yerken. Daha önce yememiş de olanlar, ya Koray ne kadar abartıyorsun diyebilirler. Ama mutlaka şunun tadına baktığınız zaman soğanın sanki bir şeker gibi, lokum gibi olduğunu göreceksiniz. İster sabah kahvaltısında, ister akşam yemeğinde, ister öğle yemeğinde tok tutar. Nasıl isterseniz
Sade de yapabilirsiniz, kıymasız yapabilirsiniz. Yumurta bile kırmadan yiyebilirsiniz. Ya da sadece soğan kıyma yapabilirsiniz. Tercih sizin. İzleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Hiçbir zaman için unutmayacağım. Zeki Müren yanılmış olamaz. Elbet bir gün buluşacağız. Her canlı bir gün bu kanala abone olacak. Boşuna direniyorsunuz. Hepimize en sağlık. Tekrardan herkese selamlar.